Türkiye'de o günkü hava hukuk dışı ve endişe vericiydi. Almanya'ya geldim. Almanya'da iltica ettim. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na daire başkanı olarak geçtim. Daha sonra genel müdür yardımcısı olarak gençlik hizmetlerinde devam ettim. Şu anda insan hakları mücadelesi veren Human Rights Defenders adlı bir derneğin hukuk bölümünün başkanlığını yapıyorum. Köylü olmak ayıp değildir ama köylü kalmak ayıptır. Dosyasını okuyunca bir hukukçu olarak şok oldum yani. Eşcinsellerle alakalı oğlum bir gün yumuşak bir laf etti, benden bir araba fırça yedi. Berlin'de bir yabancı olarak o dehşeti ilk başta yaşıyorsunuz. İnsan olmanın birinci yolu başkalarının acılarını duymaktır, hissetmektir. Ben Profesör Doktor Hüseyin Demir, Anayasa Hukuku hocasıyım. 1968 senesinde Samsun'un tamamıyla Trabzonlulardan oluşan şirin bir köyünde elektriğin olmadığı, okuma yazmayı sonradan öğrenmiş bir anne babanın 5. çocuğu olarak dünyaya geldim. İlk orta lise eğitimimi Terme'de tamamladım. 1985 senesinde ilk binin içine girip tıp fakültesini kazandım. 2 yıl tıpta okudum. İkizim ben, ikizim var. İkizim de hukuka gitmişti. Onun da gazıyla gel burada yata yata geçersin diye tıp haliyle zor. Tıpı bırakıp Ankara Siyasal'a geçtim. Ankara Siyasal'ı bitirdikten sonra devlet bursluluk sınavına girerek bursla İngiltere'ye yüksek lisans ve doktora yapmak üzere gönderildim. 7 yıl kadar İngiltere'de kaldım. Yüksek lisans ve doktora eğitimiyle. Orada kalma imkanım varken milletime olan borcumu düşünerek dönüp ülkeme hizmet edeyim diye ülkeme döndüm ve Kırıkkale Üniversitesi'nde hocalığa başladım. 12 yıl kadar Kırıkkale Üniversitesi'nde hocalık yaptım. Dekan yardımcılığı, farklı idarecilik görevlerinde bulundum. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'na daire başkanı olarak geçtim. Daha sonra genel müdür yardımcısı olarak gençlik hizmetlerinde devam ettim. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından sonra hükümetin belli kesime aldığı tavır sebebiyle benimle de uğraşmaya başladılar. Artık Şırnak, Mardin dolaşmaya başladık. İzbe binalarda görevlendirildik Ankara içerisinde. Fakat hukuk mücadelemden vazgeçmedim. Sürekli mahkeme kararıyla geri görevime döndüm. Bana karşı hukuken bir şey yapamıyorlardı. Atmak için çok uğraştılar. Ta ki 15 Temmuz olana kadar. Bunu Allah'ın bir lütfu olarak gördüğü için iktidar, o hal durumu geldiği için İlk açığa alınan bakanlıkta bendim ve daha sonra da 1 Eylül kararnamesiyle ihraç edildim. Tabii Türkiye'de o günkü hava hukuk dışı ve endişe vericiydi. Ben de Türkiye'de kalmamın benim açımdan doğru olmayacağını bir hukuk hocası olarak gördüm ve Gürcistan'a bir şekilde çıktım. Normalde çıkışımız yasaktı. Pasaportlarımızı iptal etmişler her ne kadar yurt dışında tanınmıyorsa da. 7 ay kadar Gürcistan'da kaldım. İngilizce dersleri vererek geçimimi sağlamaya çalıştım. Ailemi Türkiye'de bırakıp. Gürcistan'a kendi kimliğimle giremedim. Çünkü ülkeden çıkamıyordum. Yasaktı ülkeden devlet memurlarının çıkması o dönem. Başka bir şekilde girdiğim için Gürcistan'da girişim gözükmüyor. Ruanda'da iş bulmuşum, gideceğim. Gürcistan'dan çıkamıyorum. 1 ay böyle ne yapabilirim diye düşünüp 7 kilo verdim. Bir şekilde bir yolunu buldum. Sistemi atlatarak diyeyim. Gürcistan'dan çıkabildim. Daha sonra Afrika'ya, Ruanda'ya gittim. Orada bir yerel üniversitede rektör yardımcılığı, hocalık yapmak üzere gittim. Orada çalışmaya başladım. Fakat pasaportumun süresi azaldığı için ve pasaportsuz bir şekilde Afrika'da demokratik olmayan bir ülkede kalmak istemediğimden, bu riskleri gördüğümden dolayı oğlumu da alarak Almanya'ya geldim. Almanya'da iltica ettim 2017 yılında. Ve şimdi ailem de burada Allah'a şükür. Onlar da 3 sene sonra bir araya geldik. Adam diyor ya hele bir sor. Yani hele bir sor nasıl geldim? Yani o çektiğimiz psikolojik sıkıntılar, oradaki belirsizlikler, insanı en çok yoran şey belirsizlik. Almanya'ya geldim ama Almanya'ya geldiğimde geride 3 tane evlat ve bir eş bırakmıştım. 50'nin üzerinde bir insan Almanca gibi bir dili tekrar sıfırdan öğrenmek zorunda. Ailesi yanında yok. Brad Pitt'in bir filmi var, Babylon diye. Afganistan'da bir çocuk tüfekle ateş ediyor, otobüs kazaya vuruyor ve orada bir kadın, Amerikalı kadın Afgan köyüne götürüyorlar. Şimdi onun oradaki psikolojisi var. İnsanlar bir şeyler konuşuyor, şey yapıyor ama hiçbir şey anlamıyor. Onun dehşeti yüzüne yansıyor. Şimdi buraya geldiğimde de ben, otobüse biniyorsunuz, söylenen hiçbir şey anlamıyorsunuz.
trene biniyorsunuz. Hangi durakta ineceğinizi belki anons ediyorlar ama siz anlamıyorsunuz. Yani Berlin'de bir yabancı olarak o dehşeti ilk başta yaşıyorsunuz. Evet, benim yurt dışı tecrübem var. 50 küsur ülke belki Almanya'ya gelmeden önce gezmişim konferans vesaire vesilesiyle. Hele de resmi dairelerde siz İngilizce konuşmaya kalktığınızda burası Almanya, burada Almanca konuşulur deyip sizinle İngilizce konuşmak istememeleri, travma derse belki abartı olur ama bir şok oluşturuyor. O düşünceler ifade edilemediği için çok ciddi bir bunalım yaşıyorsunuz. Bugün kendimi ifade edecek kadar Almancam var. Çok şükür başvurum kabul edildi, oturumu aldık. Almanca kurslarına gitmeye başladık. Topluma entegre olma birinci önceliğimiz. Hazreti İsa'nın havarilerinin yaptığı dua gibi Allah'ım bu beldeyi bana, beldedekilere de beni sevdir diye dua ediyorum. Bulunduğunuz yeri sevmezseniz, insanlarını sevmezseniz onlar da sizi sevmez. Çünkü bu iş karşılıklı elektrik meselesi. Sevemediğiniz zaman da oraya kök salamazsınız. Hayata pozitif bakarsanız hayatınızda her şey pozitif gelişir. Benim de genel prensibim hayata pozitif bakmaktır. Yani kara delik gibi sürekli dertlerimizden, kendi şahsi dertlerimizden bahsedip insanların o pozitif enerjisini emme yerine biz bir pozitif enerji kaynağı olarak bardağın dolu tarafını görerek hareket edersek insanlar da sizinle oturup kalkmaktan zevk alır. Ve siz de belki bir anlamda o insanların motivasyonuna katkı sağlarsınız, hayat neşesi verirsiniz. Yani bunu yapmaya çalışıyorum. Şu anda insan hakları mücadelesi veren Human Rights Defenders adlı bir derneğin hukuk danışmanıyım. Hukuk bölümünün başkanlığını yapıyorum. Uluslararası konferanslara dernek adına katılma, hak ihlallerini dokümente etme, belgelendirme adına raporlar hazırlamakla diğer birkaç hukukçu arkadaşla beraber çalışıyoruz. Şunu düşündüm kendi kendime, eğer kendi dertlerine odaklanırsan kafayı yersin. O zaman en güzel terapi başkalarının dertleriyle uğraşmaktır. Bu nedenle buraya gelir gelmez buraya gelmiş olan mülteci adayı arkadaşlara yardımcı olmaya karar verdim. Birkaç tane bu konuda hevesli arkadaşla beraber bir araya gelerek bir mültecilere yardım derneği kurduk ve bu dernekte gönüllü olarak 4,5 senedir faaliyet gösteriyorum. Şu anda da başkanıyım. Aktion für Flüchtlingshilfe Derneği, yani mültecilere yardım için aksiyon diye tercüme edebileceğimiz derneğimiz 2018 yılında kurulmuş kamu yararına bir dernektir. Ben kendim zaten hukuk profesörüyüm. İltica komisyonumuzda da hukukçu arkadaşlarımız var. Türkiye'den gelmiş hukuk nosyonu olan arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Farklı kesimden, Kürt diasporasından veya Alevi diasporasından insanlar da ulaşabiliyor. Bizler bunu kuranların belki bir aidiyeti var. Ama hizmet götürdüğümüz insanlar noktasında bir aidiyet ayrımı yapmıyoruz. Derneğimiz Berlin'de 3 ana başlık altında toplayabiliriz faaliyetlerini. Bunlardan bir tanesi entegrasyon. Gelen mülteci arkadaşlarımıza bu Alman toplumunda Türkiye'deki mesleklerini nasıl yapabilirler veya burada farklı alanlara nasıl yönelebilirler, bununla alakalı seminerler, workshoplar düzenleyerek yardımcı olma ve başarılı olmuş insanların başarı hikayelerini çekim yaparak YouTube kanalımıza yayınlayarak aşka, şevke medar olması, motivasyon olması ve yol göstermesini sağlama. Ayrıca entegrasyon ödül törenleriyle buraya gelmiş mesleğini icra eden insanlara Almanya'nın siyasetçi, yönetici yetkililerinin elinden ödül vereceğimiz bir tören düzenleyerek burada biz bir yük değil, zenginliğiz anlayışını Alman yetkililere ve Alman toplumuna gösterme çalışmalarımız var. Bu bir kanadı. Diğer kanadı da iltica konusunda dosyasını hazırlama ve mülakata girmeden önce de ben bir Alman mülakat görevlisi pozisyonunda onlarla bir genel prova yapıyorum. Bir üçüncüsü de Türkiye'deki insan hakları ihlallerini duyurma. Bununla alakalı olarak konferanslar düzenledik, paneller. Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındığı zaman Berlin'de 200'e yakın insan bir araya gelerek bunu protesto ettik. 300'e aşkın insanla yine Çocuk Hakları Günü'nde Türkiye'de hapisteki çocukları gündeme getirdik. 8 Mart Kadınlar Günü'nde kadınlara yapılan zulmü anlatıyoruz. İnsan Hakları Çalışma Komisyonu'ndaki parlamenterlere ziyaret ederek, üst düzey danışmanlarla irtibat kurarak, raporları kendilerine sunarak veya birebir anlatarak mağduriyetlerini bu noktada katkı sağlamalarını rica ediyoruz.
Merhaba yüreği insan sevgisiyle çarpan, başkasının acısını hissedebilen, hukuk ve demokrasinin vazgeçilmezliğine inanan, insan haklarına bağlı değerli dostlar. 20 Haziran saat 11'de Strasbourg'da Avrupa Konseyi ve Mahkemesi'nin önünde Avrupa'nın dört bir yanından gelen dostlarımızla adalet çağrısında bulunacağız. Öncelikle hukuk herkese lazım. Yani bugün benim mahalleme hukuk bir zarar vermiyor veya hukuk rafa kaldırılmış yargı zarar vermiyor diye sessiz kalırsanız yarın bu size de gelecektir. Siz yavaş yavaş da geliyor zaten. Buradaki insanlar Türkiye'deki hukuksuzluklara vicdanlarının gereği ve vefanın gereği, ana vatanlarındaki o vefanın gereği olarak bu yağmurda buraya geldiler. Mağdurun ve mazlumun derdini yüreğinde hisseden, insan haklarına inanmış sevgili dostlar. Yarın sabah 11'de sizi burada Avrupa Konseyi'nin önünde bekliyoruz. Amasız, fakatsız, mazeretsiz, insan olan herkesi, vicdan olan herkesi buraya davet ediyoruz. Biz pek çok insanla karşılaşıyoruz. Mesela hayatımda ilginçlerden bir tanesi. Genç bir doktor arkadaş 11 ay hapis yattıktan sonra buraya geldi. Dosyasını okuyunca bir hukukçu olarak şok oldum. Yani dosyasındaki tek suçlama 2 Eylül günü bir arkadaşıyla telefonda konuşurken ya kanka bizimkileri de yaktılar ifadesi. Kastı 1 Eylül'de babası ve annesi öğretmen KYK ile atılmış. Fakat mahkeme bizimkileri de yaktıları, bu kadar insan atıldı, bunlara kastediyor adam. Ben anne babamı kastettim demesine rağmen sırf bundan dolayı 6 yıl 3 ay cezası almış bir insan. Bunu tabii ben burada muhataplarıma anlattığım zaman çok şaşırdılar. Burada bu toplumdan alacağımız çok şeyler var. Bu topluma vereceklerimiz de var. Ne sadece biz burada bir misyoner gibi kendimize ait değerleri buraya boca etme gibi bir vazifemiz var. Ne de kendimize ait olan, bizi biz yapan değerleri kenara itip tamamıyla asimile olma. Entegrasyon dediğimiz şey işte topluma bir şeyler katarak, toplumdan da bir şeyler katkı yaptırarak yeni bir şekil alma. Buradaki mesela evsizlerin kışın özellikle çorba yardımı, biz burada dernek olarak çorba dağıtma gibi, yine buna benzer pandemi döneminde üyelerimizden doktor olanları Sağlık Bakanlığı'na yazıp biz size ne yapabiliriz diye teklifler götürme gibi. Burada özgürlüğüm ve çok ciddi anlamda bir geçim derdimin olmaması bir nimet. Bu nimet de şükrü gerektiriyor. Yani nimetin cinsinden yapılır şükür. Özgürlüğüm varsa o zaman başkalarının özgürlüğü için burada gayret etmek zorundayım. Meşhur bir söz var biliyorsunuz. Acı duyuyorsanız canlısınız, başkalarının acısını duyuyorsanız insansınız diye. Biz buraya geldiğimizde artık ben yeterince çektim, kendi hayatıma bakacağım, sadece kendimi düşüneceğim diyorsak insan seviyesinden, kimse kusura bakmasın, canlı seviyesine inmiş oluruz. Bunu yapmamak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Elbette ki bunu yaparken hata yapıyoruzdur, kalp kırıyoruzdur. Biraz kitabın ortasından konuşmam kısım insanları belki rahatsız ediyordur. Ama ben de hep şöyle söylüyorum. Karşımda koskoca bir yangın, elimde kova, onu söndürmeye çalışıyorum. Arada kolum birine çarpmış, dizim birine çarpmış. Ne ehemmiyeti var? Buradaki insanlar toplu yaşamayı öğrenmişler, kentlileşmişler. Bunu biz Türkiye'de göremiyoruz. Köylü olmak ayıp değildir, köylü doğmak, ama köylü kalmak ayıptır. Batılılar, bunların içerisinde Almanlar da var, bir arada yaşamanın kurallara uyarak olması gerektiğini ve bunun da en önce kendisine faydası olduğunu görmüş, tecrübe etmiş ve bu şekilde yaşayan insanlar. İngiltere'de de yaşayan biri olarak İngilizler güler yüzlü, diplomatik bir millettir. Direkt size bir şeyi söylemez, rahatsızlığını ifade etmez, surat asmaz en kızdığı anda bile. Fakat Almanlar daha direkt. Bizim gibi Karadenizlerin de işine geliyor. Biz de çünkü öyleyiz. Yani Almanlarla bu açıdan daha kolay belki anlaşıyoruz. Çünkü İngiliz'in ne düşündüğünü anlayamıyorsun. Almanlar özgürlük konusunda çok hassaslar. Bugün Türkiye'de yaşanan dönemin onlar 1930'lu yıllarda yaşamışlar. Nazi Almanyası zamanında. Henüz Türkiye'de gerçi fırınlara insanları koyup yakma aşamasına gelmedik. Yani korkmasalar belki onu da yaparlar, ayrı bir olay da. Ama Almanlar diktatörlüğün, otoriterliğin, bir adama yetki vermenin nasıl felaket bir şey olduğunu gördükleri için biz tecrübeyle yaşadık diyor. Dolayısıyla siyasal sistemlerinde buna uygun şekilde kurmuşlar. Alman Anayasası'nın 1. maddesi insan onuru kutsaldır, zedelenemez diyor. Bir kişiyi topluma feda etme gibi bir anlayış yok. Dolayısıyla kalkıp da Almanya'da öyle elini tabutun üzerine koyup şehit edebiyatı falan yapma da yok. Milliyetçiliğin ne kadar yanlış olduğunu, ırka dayalı vesaire
yaşadılar ve gördüler. Burada yapılan zulümleri, haksızlıkları kendileri anlatabiliyor ve bununla yüzleşiyorlar. Bunlara yüzleştikleri için zaten demokratik bir toplum olmuşlar. Türkiye toplumunun hala böyle diktatörlüklerle, otoriter rejimlerle yaşaması, bunlarla sıkıntı çekmesinin temel nedeni bizim tarihimizde hiçbir zaman yüzleşmememiz ve tarihimize sürekli kutsanacak bir şeymiş gibi bakmamızdan kaynaklanıyor. Biz tarihi kutsamayı bırakıp onunla yüzleşir, rasyonel olarak yanlışlarımızı görüp bunlardan ders çıkarabilirsek ancak gelişmiş demokratik bir toplum oluruz. Ki biz derken artık ben Almanya'dayım, yani Türkiye'deki arkadaşlara diyeyim. Geldiğime pişman olmadım. Hani insan yapan şeylerde bir tanesi pişmanlıklarıdır derler de. Yok, niye pişmanım? Yani tabii ilk geldiğim zamanlar ailemden ayrı olduğum için oğlumu bir ara gözaltına aldılar vesaire. Acaba gelmese miydim? Ama gelmeseydim hapiste olacaktım. Biliyorum çünkü Sedat Laçiner benim dostum, arkadaşım gibi. Kaç senedir sağlığına rağmen, ki hapiste ölen arkadaşım var, Halil Şimşek Hoca, sınıf arkadaşım. Dolayısıyla onlardan biri de olabilirdim. Dolayısıyla burada yeni bir hayat kurduk ve hayatını kararttıkları insanlar için de mücadeleyle beraber buna devam ediyoruz. Yani şu an için düşünmüyorum. Türkiye'de şartlar düzelse de sonra geri bozuluyor. İngiltere'ye gittiğimde 28 Şubat oldu. 28 Şubat'a rağmen ben dönmüştüm. İngiltere'yi bırakıp ihtiyacı var diye döndük. Ama bir ihtiyacı yokmuş. Hatta oğlana böyle biraz tembellik yapınca, oğlum ders çalış, niye okumuyorsun? Baba sen okudun da ne oldu diyor bana. Profesör oldun da ne oldu? Kim ne kıymetini bildi? İyi adam olmak geçerli akçe değilmiş diyor Türkiye'deki oğlum. Bunlar bize ızdırap veren şeyler. Çocuklarımıza oğlum iyi ol, iyilik her zaman kazanır demek olmuyor. Bazen iyilik kazanamayabilir. Oğlum iyi ol, iyilik kazanmasa da sen kazanırsın. Çünkü biz bu dünya için yaşamıyoruz sadece. Ben çocuklarıma bunu öğretmeye çalışıyorum. Allah'a şükür 4 tane evladım var. İnsan sevgisiyle dolu insanlardır. Evde en ufak ötekileştirici bir ifadeyi kabul etmem. İşte eşcinsellerle alakalı ve oğlum bir gün yumuşak gibi bir laf etti. Benden bir araba fırça yedi. Çok beğendiğim ve üniversite yıllarına da yazdığım bir söz. Hayat prensibi olması gereken bir söz. Her şeyi tenkit, her şeye itiraz bir yıkma hamlesidir. İnsan bir şeyi beğenmiyorsa daha iyisini yapmaya çalışmalıdır. Yıkmaktan harabeler, yapmaktan mamureler meydana gelir.